Merhabalar sevgili dostlar. Mutlu haftalar diliyorum herkese. Şu an yayını başında beni izleyen herkese sağlık, sevgi, huzur diliyorum. Evet, yeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta bir yeni ay yaşayacağız. Pazartesi günü Akrep Burcu'nun 20 derecesinde. Evet, bu yeni ayın etkilerini de hafta boyunca, hatta önümüzdeki haftada hepimiz hissedeceğiz arkadaşlar. Kaotik bir yeni ay. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi bakalım başka neler getirecek bize bu yeni ay. Evet, Akrep Burcu'nun genellikle zaten finans köklü bir takım yeni veya değişik konular, aynı zamanda bizi zorlayan konulardır. Biraz astrolojide kaotik dediğimiz bir alandadır. Çünkü bu yeni ayın yönetici gezegeni Mars ve Mars'la tam dizilimde bir yeni ay. Mars başrolde yani. Ve Akrep Burcu'ndaki Mars tam Uranüs'e de bir karşıtlık yapıyor. Dolayısıyla da Uranüs'ün de etkili olduğu ani gelişmeleri işaret ediyor arkadaşlar. Bu ani gelişmeler tabii ki toplumsal alanda daha çok güçlü olacaktır. İşte hava koşulları, dünya üzerindeki bir takım sağlık sorunları, savaş, Mars zaten savaşları işaret eden bir gezegen. Patlamaları, özellikle ilişkilerde işte düşmanlıklar olabilir. 8. ev biraz daha kaotik konuları, daha derin konuları. Hatta böyle kavga, gürültü, agresyon, kayıplar aslında getirebilir. Dünya üzerinde biliyorsunuz ciddi bir soykırım yaşanıyor. Buradaki kayıpların artışını işaret edebilir. Ama sadece bu değil tabii ki. Önemli ölçüde etki alan ülkeler üzerinde de, mesela Türkiye'nin de önemli derecede etki aldığı bir şey bu yeni ay. Aynı zamanda Türkiye'nin komşularıyla ilgili konularda da etkileri güçlü. Mesela yeni ay anında evet Mars, Güneş, Ay hepsi bir arada, ancak Merkür Yay burcunda. Bu da bir trafiği işaret ediyor. Bu bir göçü işaret ediyor. Bu göçmenlerle ilgili konuları işaret ediyor. Belki Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerinde bir takım bazı alışverişler, anlaşmalar, bu göçmenlerle, göçlerle ilgili konuların gündeme geleceği bir konuyu, bir alanı işaret ediyor. Bu aslında biraz da ayın ikinci yarısından sonra devreye girecektir bu alandaki konular. Şimdi bir de tam şu var arkadaşlar, tam MC'ye yerleşmiş bir yeni ay. Çok daha görünür sonuçlardır bunlar. Hızlı, bizim beklediğimiz yönde değil, belki de beklemediğimiz yönde bir takım, hani yeni ay aslında biliyorsunuz yeniliklerle ilgilidir. Yeni başlangıçlar hayatımıza getirir. Elbette ki yeni başlangıçlar getirecek. Bazılarımız için bu böyle çalışacak ama bu yeni ayın şöyle bir özelliği var. Yani Mars'ın başrolde olduğu, bu yeniliklerin aslında geçmişe bağlı bazı konularda çalışacağını söyleyebiliriz. Yani tam olarak bir yenilik diyebilir miyiz? Aslında biraz daha kararlılık diyebiliriz. Çünkü bu şu anlama geliyor. Yani bu yeni ayın, özellikle bu Mars'ın birlikte olduğu yeni ayın bize hayatımıza getirecekleri hırs, mücadele, tutku, arzulara yenilmek ve geçmişle ilgili bağlarımızda da korkularımızla yüzleşmek, onların üzerine gitmek gibi de düşünebiliriz. Cesaretli bir yeni ay. Yani Uranüs'ün, Mars'ın, Jüpiter'in, özellikle Uranüs'ün Mars'la olan karşıtlığının aktif olduğu bir yeni ay oldukça cesurdur ve bu yaşamımızda önümüze çıkan tüm engelleri aşmakla ilgilidir. Bu güçlü bir mücadele demektir ve ani patlamaları, ani gelişecek olayları toplumsal alanda hepimizi etkileyecek. Ama doğum haritalarında eğer 20 veya 21 derecelerde ve tam derecelerde bir yaklaşım varsa, mesela boğa akrep aksında, tabii ki etkili olabilir. Özellikle de işte güneş üzerindeyse, bu yükselen çizgisi üzerindeyse, önemli bir takım yıldızlar üzerine denk gelmişse, evet bunlar çalışabilir. Hatta hayatımızda bazı dönüm noktaları getirebilir. Bir isyan, bir ayrılış, bir başkaldırı gibi düşünebiliriz bunu. Yani bu yeni ay hayatımızda aslında bırakmak istediğimiz bazı konularda bizi
özgürleştirebilir. Ama bu kolay olmaz. Bu biraz mücadeleyle olur sevgili dostlar. Gerçekten önemli bir etki hepimiz için. Umarım iyi şeyler olsun ama hiçbir zaman hiçbir iyi şey de kolaylıkla olmuyor. Oldukça da mücadele vermemiz gerekiyor biliyorsunuz. Şimdi efendim burçlara geçeceğim. Burçlar nasıl etki alıyor? Ama öncesinde şöyle bir bu hafta içerisinde neler olacak gün gün. Kısaca hemen onları söyleyeceğim. Önemli birkaç günümüz olacak çünkü. Pazartesi günü tam olarak yeni ayın gerçekleştiği bir gün. Ay Akrep Burcu'nda arkadaşlar ve pazartesi salı günü sabah saatlerine kadar Ay Akrep Burcu'nda olacak. Mesela yeni ay anında tam olarak 11.27-12.27 arasında gerçekleşiyor. Aynı günün akşam saatlerinde pazartesi günü Uranüs Güneş karşıtlığı var. Keza güçlü bir etki bugün aktif. Yani biraz dikkatli olunması gereken. Böyle çok fazla bizi kışkırtan, tahrik eden veya böyle öfkemize yenik düşebileceğimizi düşündüğümüz olaylar, yerler, kişilerden biraz uzak durmak gerekiyor. Tam olarak 14'te Ay Mars'la, 11.27 Ay Güneş'le, 12 sıralarında öğle saatlerinde Uranüs'ün tam karşısında. Yani oldukça gergin, bizi savaştıran bir enerji bu. Tam da yeni ay günü olacağı için o pazartesi günü, o yüzden hani önemli konuları başlamak, önemli görüşmeleri planlamak için hiç uygun değil. Yani çok çok hayati bir durum ve mecburiyet varsa tabii ki olacak ama bizim arzumuza kalmış bir durumsa bence bugünü kullanmayın ama dönüştürücü etkisi çok güçlü, bir daha söylemek istiyorum. Akrebin, Mars'ın, Uranüs'ün olduğu yerde elbette ki irademiz dışında olaylar olacaktır. Ama kişisel anlamda eğer bir şeyden ayrılmak, bırakmak, orayı terk etmek, onu yenmek için de çok güçlü bir enerjidir bu arada. Özellikle ayın ikinci yarısına, yani dolunaydan sonraki ayın küçülmeye başladı, pardon yeni aydan sonraki o küçülmeye başladığı fazı kullanabiliriz. O zaman yine konuşacağız. Şimdi salı günü, çarşamba günü Ay Yay burcuna geçmiş olacak. Günün etkilerine baktığımda biraz daha seyahat, yolculuk, göçmen dedik demin. Trafik, uçuşlar, uzun seyahatler mesela bu alanlarda güçlü bir iki gün olacak. Bu anlamdaki işlerimizi yapabiliriz. Bazı planlar yapabiliriz. Eğitimle ilgili konular için yine kullanılabilecek sınavlar olabilir mesela. Güzel 14-15 Kasım günleri böyle. Perşembe gününe geldiğimizde 16 Kasım ve ay artık Oğlak Burcu'na geçecek arkadaşlar. 16-17 Kasım günleri ay Oğlak Burcu'nda, bakın bizim için hayatımızda önemli yapı taşları vardır. Bu nedir? İşte güvenlik alanımız, para işleri, kariyer, mesleki konular, iş hayatımızla ilgili konular, aile içi konular gibi daha ciddi bir iki gün. Yani hayatımıza biraz daha ciddi konuları alacağız. O yüzdendir ki bilhassa Cuma gününü kullanın. Cuma günü güzel etkiler var bu anlamda. Hani bu şekilde işte emlak işleri, gayrimenkul işleri, finansla ilgili mesleki anlamda bazı görüşmeler olabilir, talepler, iş anlaşmaları gibi. Çünkü ve ayrıca niyetler, dualar için harika bir gün. Bakın Cuma günü gerçekten çok değişik bir gün. Güneş Neptün üçgeni, Uranüs Ay üçgeni, Mars Neptün üçgeni. Bakın Mars diyorum. Mars burada duygusal yönünü hayata geçirecektir. Aynı zamanda Jüpiter ve Ay üçgeni var. Sadece gece saatlerinde belki biraz zorlayacak bir şey var. Ay Venüs karesi var ama genel hatlarıyla gerçekten Cuma günü empati yeteneğinin de çok güçlü olduğu bu haftanın favori günü, onu söyleyebilirim. Ama Perşembe günü için yine dikkat edilmesi gereken bir gün ama dediğim gibi hayatımızda kalıcı konuları, daha önemli konuları konuşabiliriz. Ama Cuma günü tercih etmenizi tavsiye ederim. Hafta sonuna geldiğimizde işte hafta sonu dikkat çekici yine. Çünkü Ay Kova burcuna geçiyor. Cumartesi, pazar. Mesela Cumartesi günü Güneş Mars'la kavuşuyor. Yeni ayı tetikleyen bir gün.
ve yeni ay etkilerini de daha toplumsal alanda duyabilir. Hava koşullarında ani değişiklikler getirebilir. Zorlayıcı olabilir. Sosyal etkinlikler, sosyal projeler, arkadaşlar veya biraz daha sosyalleşeceğimiz bir gün. O yüzden bu alana biraz dikkat etmek gereken, sosyallik derken toplumsal alanlar, kalabalık yerler vesaire gibi. Yani biraz cumartesi günü güzel etkiler de yok değil bu arada. Mesela ayın Mars'ta falan güzel seksili var. Güne çok iyi başlarız cumartesi günü. Ama genel anlamda sabah 8 sıralarında da Güneş Mars'ta kavuşuyor. Bu ciddi patlama, öfke, kontrolsüz bir güç, kontrolsüz gücü karşı tarafa vermek veya böyle bir etkiyi altında kalmak gibi düşünün. Pazar günü güzel bir gün olabilir aynen. Pazar günü gerçekten keyifli bir günmüş. Ayın Venüs'e, Merkür'e güzel etkileri var. Sosyal hayatımızda etkinlikler için, güzel projeler için, sevdiklerimizle bir arada olmak için fena bir gün değil. Pazar günü kullanabiliriz. Evet, günlük etkilerimiz böyle sevgili arkadaşlar. Şimdi burçlara bakacağız. Hani burçlarda nasıl etkiler yapıyor? Onlardan bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum. Mesela şu anda hani bu yayını izleyen arkadaşlar. Bu yeni aydan etki alan burçlar tabii başta akrepler. Yani yükselen akrep, güneşi akrep veya mesela Mars'ı akrepte de olabilir. Diğer ikinci grup boğalar. Yine boğaların bu dereceleri, yani boğanın ikinci 10 gününde doğan arkadaşlar ve tabii ki yükselen burcu boğa olan dostlarımız. Üçüncü olanlar tabii ki kovalar. Yine kova burcunun ikinci periyodunda doğan arkadaşlar etki alacaklar bu durumdan. Ama tabii hani bunun yanına şunu da koyabiliriz arkadaşlar. Şimdi ciddi bir etki var. Zorlayıcı bir etki var. Aynı zamanda da bu arada aslanlar da etki alıyorlar. Ancak aslanlar için şöyle bir ayrıntı var. Şu an hani Aslan burcunda, Kova burcunda aslında herhangi bir gezegen yok gökyüzünde. Ve mesela Merkür Yay burcunda. Burada hani ateş elementi, yani aslanların böyle bir destek alma durumu var. Onu söyleyebiliriz. İşte Şiron'dan, Kuzey Düğüm'den etki alıyorlar. O yüzden aslanları bir tık daha böyle soyutlayabiliriz bu yeni ayın etkileri altından. Bir de çok önemli bir hareket daha var bakın bu yeni ayda. Mesela Venüs. Yani Venüs bu yeni aydan tamamen ayrı bir yerde duruyor. Başlı başına tıpkı diğer gezegenler gibi bizim sevgi, ilişki, aşk gibi, para gibi güzel duyguları öne çıkartacak bir yerleşim. Hatta bununla ilgili çok önemli bir konudan daha bahsedeceğim burçlara geçmeden. Bu gerçekten önemli sevgili dostlar. Hem bu haftayı hem de önümüzdeki haftayı kapsayacak ilişkiler adına güzel gelişmeler bekliyorum ben. Hemen şimdi size söyleyeceğim onu. Bir dakika. Şöyle geçelim şuradan. Bu arada ayın ikinci yarısından sonra başlayacak. Şöyle diyebilirim. Venüs güney düğüme doğru gidiyor. Efendim şöyle bir şey olabilir. Mesela biraz eski gönül ilişkileri ya da geçmişte, yani bu şu olmasın. İşte eskiden ayrıldığım kişi falan gibi düşünmeyin. Yani böyle düşünmeyin. Karmik bir etki, yani kadersel eşler, kadersel ilişkiler. Hani bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Böyle durumlarla karşılaşabiliriz. Hani Venüs şeye yaklaştıkça, güney düğüme yaklaştıkça bu etkileri hepimiz yaşayabiliriz sevgili dostlar. Venüs'ü işte terazide olanlar, Venüs'ü kovada, ikizlerde olan arkadaşlar bunlardan tabii daha güçlü etki alabilirler. Evet, şimdilik Venüs'le ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi geçelim burçlarımıza. Koç ve yükselen burcu Koç olan dostlar, 13 Kasım Pazartesi günü yeni ay tam sizin finans, ortaklaşa paylaşımlar, biraz hayatta güvenlik alanımız, uzun zamandır sonuç beklediğimiz bir takım konular, miras olabilir bu, emeklerin karşılığı olabilir. Bu etkiler aslında ayın ortalarına kadar devam edecek. Özellikle de mesela birinden beklediğiniz,
mücadele ettiğiniz ama hakkınızı almaya böyle ramak kalmış konuları çalıştırabilir. Birazcık daha mücadele edebilirsiniz. Diğer yandan dikkat etmeniz gereken konularda yatırımlar, harcamalar, finansal konular, biraz belki sağlık olabilir. Yönetici gezegeniniz Mars ve ilişkilerle ilgili de olabilir. Bir takım paylaşılması gereken konular, miras, eş veya partner ilişkilerinden beklenen konular, belki de partner ilişkileri yani eşle ilgili konuları da gündeminize getirebilir. Yani işin özü burada daha çok finans olacak ama dikkat edilmesi gereken konular tabii belki aile sağlığı, ebeveyn sağlığı, bunları da gündeme getirebilme olasılığı var. Öyle söyleyebiliriz. Ve biraz da yatırımları da ilgilendiren bir alan. Eğer yatırımlarla ilgileniyorsanız mesela bir takım borsayla, evraklarla hani böyle satılan paralarla ilgili konular da olabilir. Bunların karşılığı veya burada ciddi bir yatırım kontrollü olmanız gerekiyor. Burada Uranüsyen bir yeni ay. Saflar aniden değişebilir. O yüzden dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hatta biraz önce saydım, haftanın günlere göre olan hani etkilerini değerlendirerek hareket ederseniz daha sağlıklı olacaktır. Ama ailedir, paradır, çocuklardır. Mesela başka ne sizin için? Kendinizi ortaya koyabilir. Orada bir mücadele içinde olabilirsiniz. Unutmayın ki hafta boyunca da bu etkileri yaşayacağız sevgili koçlar. Boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlar. Evet, boğalar için ilişkileri gündemlerinde. İlişkilerdeki yenilikler, değişimler, bir takım öyle bir evrede olabilirsiniz. Mesela evli bir boğasınız. İlişkinizle ilgili bir köklü böyle bir hissiyat hissedebilirsiniz. Bir değişim var, bir yenilik var. Birbirimize daha farklı bakıyoruz, daha farklı anlıyoruz. Ama diğer yandan tabii ki ilişki bir başlangıcı olma ihtimali var. Uzun süredir yıpranan mesleki konularda, uzun vadeli mesela iş ortaklıklarında bunlar çok daha güçlü ortaya çıkacaktır. Ve biraz köklü konuları aslında hayatınıza getirecek. Neden? Arka planda kalmış konular. İşte bir takım belki de biraz açık düşmanlıklar. Rekabet burada çok öne çıkacaktır. Kendinize rakip gördüğünüz veya sizi rakip görenlerle bir güç mücadelesinde olabilirsiniz. Aynı zamanda bu aile içi konuları, ebeveynler veya işte biraz mal varlıkları ile ilgili konuları, hani gerçekten hayatınızın önemli köşelerini ilgilendiren bir yeni ay. Öyle bir yeni ay ki hayatınızda önemli gelişmeleri getirecek, hatta çok da önemli kararlar da aldırabilir. Bu bir ilişki başlangıcı da olabilir veya mevcut süren konularda da yeni bir duruş sergileyebilirsiniz. Unutmayın, biraz düşmanlıklara, açık düşmanlıklara dikkat edin. Aile, ev veya bir gayrimenkul işi olabilir. Köklerinizi ilgilendiren derin bir konuda olabilir bu arada. Hani kişisel değil de biraz daha geniş aileyi ilgilendiren önemli bir süreci işaret ediyor. Yeni ayın etkileri ay boyunca neredeyse ayın 20'sine kadar çok güçlü devam edecek. Ben diyorum ki biraz işin ucunda kazanç olacak diye düşünüyorum sevgili boğa burçları. İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar. Sizin için daha geniş kapsamlı bir yeni ay bu. Yani pazartesi günü yaşayacağımız akrep yeni ayı tabii ki haftaya damgasını vuracak. Şimdi daha çok geçmişten, yani son diyelim 2,5-3 senedir yaşamınızda olan konuları, belki bir sağlık sorunuyla mücadele ettiniz. Belki işle ilgili ciddi sıkıntılar yaşadınız. Çok yoğun bir dönemde yaşamış olabilirsiniz. Biraz geçmişi daha çok araştırmış olabilirsiniz. Şimdi bu yeni ay aslında buralarda bir aktivasyon getirecek. Bir takım da son artık demleri diye düşünebilirsiniz. Mesela işle ilgili bir kafanızda soru işareti var. Kazançlarınızı ilgilendiriyor bir yanda. Diğer yandan sosyalleştiğiniz alanları, belki bir eğitimle ilgili konuları ilgilendiriyor. Aynı zamanda sosyal ilişkilerinizin içinde olduğunuz, yine mesela ekip, grup yeni bir işe girer veya yeni bir iş planlar ve yeni bir ekip kurar kendisine.
yeni bir oluşum içerisine girer. Veya mesleki anlamda bir değişim olur, orada bir yenilik olur. Bunun gibi ki ben biraz böyle sanki daha çok işle çalışanlar için ilgili olacağını düşünüyorum. Parayla belki aileyi biraz ilgilendiren, onların desteği veya belki sorumlulukları yüksek bir ikizlersiniz. Aile içindeki yapıları, kardeşleri, onların da hayatlarını ilgilendiren bir geniş, çünkü yeni ayın etkileri hayatınızın birçok alanını etkiliyor. Çok yoğun bir gündeminiz var. Yani ayın 27'sine kadar aslında diyelim yoğun bir gündemde olacaksınız. Zaten 27'sinde, yani Kasım'ın sonunda zaten burcunuzda, İkizler Burcu'nda bir yeni ay, dolunay meydana gelecek. O yüzden hayatınızdaki bazı kaosları, karışık işleri, yoğun bir gündemi yöneteceksiniz. İçsel ve duygusal kararlar alacaksınız. Duygularınız daha ağır basacak. Onu da söyleyebilirim. Bu bir iş projesi olma ihtimali de yüksek. Gelecekle işte hedeflerinize doğru yürüyorsanız, aileniz, eşiniz, para kazanç yöntemleriniz, ki Venüs'ün de etkisi var. Bence en iyi diyelim etkiyi aslında alan ikizler olduğunu söyleyebilirim. İyi derken daha kolay yönetebileceğiniz, öyle söylemek istiyorum. Çünkü yani Venüs'ün desteğini de aldığınızı unutmayalım. Sevgide, aşkta, ilişkide, çocuklarda, sosyal hayatta, yaratıcılıkta oldukça güçlü bir portre var önümde. Gerçekten güçlü. Bu arada sağlığınıza da lütfen tabii ki tekrardan bir check-up'tır, bir tedavidir. Böyle bir durumda söz konusu olacağını söyleyebilirim. Evet. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar. 13 Kasım'daki yeni ay su elementinde olduğu için aslında size destek veriyor. Özellikle de şöyle yengeç burcunun ikinci dekanında doğduysanız eğer, ikinci 10 gününde daha doğrusu destek verecek. Şöyle ki uzun süreden bir yengeçlerin hayatlarında, yani yaklaşık 2,5-3 yıldır yolunda gitmeyen, çocukları olan yengeçler için söylüyorum. İlişkilerini tekrar gözden geçirmek, onların hayatları, onların yaşamları ile ilgili konular, ki bunlar belki iletişimde zorluklar yaşandı. İşte genç bir mesela çocuğu olan yengeç burçları için bu alanda güçlü bir enerji aktif. Ama burada dengeyi iyi sağlamak gerekiyor. Tabii ki yengeç burcu, hani su elementi ne kadar gökyüzünün desteklediğini görsek de yani bu alanda bazı yenilikler olur. Bu bir ilişki de olabilir. Aşk hayatı olan yengeçler için önemli olacağını da ya da aşk hayatı bekleyen yengeçler için diyelim. Çocukları için biraz işin içinde bu olmasa da finansal konular, parayla ilgili konular, işte tahviller, hisse senetleri, işte borsayla, diğer yatırım araçlarıyla ilgilenen yengeçler için de önemli olabilir. Çünkü burada güçlü bir yeni ay doğacak. Ani gelişmeler söz konusu olabilir. Sosyal çevreleriyle ilgili konular olabilir. Ve diğer yandan da kariyer hayatları, mesleki konular, iş değişimleri gibi yerleşimler de var. Ama duygusal anlamda çok derin bir sezgi, güçlü bir sezgi, güçlü bir duygu halinde olacaksınız. Hani duygularınızla hareket edeceğinizi söyleyebilirim. Burada bir yenilik, bir bebek haberi olabilir. Hani gebeliklerle ilgili konular olabilir. Şansa dayalı oyunlar, biraz daha yaratıcılıkla ilgili konular gündeminizde olacak. Belki bu alanlara eğileceksiniz veya bu gibi konularda biraz daha güçlü etkiler var. Sevgili yengeçler, unutmayın, finansal konuları adına hareket ediyorsanız, hayatınızda sizin için en önemli konu mesela belki çocuğunuzdur. Bu alanlarda biraz daha öngörülü yaklaşmak, eğer ki burada aşk hayatında, çocuklarla ilgili konularda sıkıntısı olan, belki buraları düzeltmek üzere emek veren bir yengeçseniz biraz daha sakin, biraz daha duygularınızı, sezgilerinizi dinleyerek hareket edebilirsiniz efendim. Evet. Aslan ve yükselen burcu Aslan olan sevgili dostlar, bu yeni ay sizi çok güçlü etkiliyor ve bu hafta boyunca da etkileri
sürecek efendim. Çünkü sabit grup burçları etkileyen bir yeni ay ve 13 Kasım 19 Kasım haftasında hayatınızın temel dinamikleri, aileniz, eviniz, yaşadığınız yer, önemli gelişmeler bu alandaki, bilhassa Akrep Burcu'nun 20 derecelerinde yerleşiminiz varsa, Aslan Burcu'nda keza aynı şekilde hayatınızın odak noktası ailevi konular, ebeveynler, onların yaşamları, onların gelecek planları, onların sorumlulukları gibi konuları gündemimize getirebilir. Tabi burada bir yerleşim yerini değiştirme, orada uzun süreden beri hayatınızda bazen böyle yılan hikayesine dönmüş durumlar olur yaşamımızda. Çözülemeyen, miraslı konular, işte inşaatlarla ilgili konular, emlaklarla ilgili konular olabilir. Buralarda ani bazı gelişmeler, fikir değişiklikleri, yön değişiklikleri olabilir efendim. Evet, bunlar mesleki alan içinde olabilir. Bir beklediğiniz para vardır, bir ulaşmak istediğiniz bir kaynak vardır. Kendinizi bu merkeze koyuyorsunuz. Yani bütün merkeziniz, gündeminiz burası. Biraz aileyle ilişkilerinizde hani nasıl diyelim, duygusal anlamda bağlarınızı zayıflatacak durumlar eğer yaşadıysanız da yine bunları da açık açık konuşabileceğiniz, hatta konuşacağınız bir zaman dilimi olacak ve hafta boyunca da etkilerini yaşayacaksınız. Özellikle hafta sonuna dikkat edin. Biraz burası işler, mesleki alan, eşle ilgili konular veya ortaklı projeler gibi konuları gündemimize taşıyacak. Hafta ortasında biraz sağlıkla ilgili gündemleriniz, özellikle Perşembe günü, Perşembe veya Cuma günü söz konusu olabilir. Ama özellikle tabii Venüs'ün Terazi burcunda olması da belki işte biraz seyahat ettirir, biraz gezilere çıkartabilir. Böyle biraz nefes alacağınız kısa yolculuklarda yapabilirsiniz sevgili aslanlar. Başaklar ve yükselen burcu Başak olan dostlar. 13 Kasım 19 Kasım haftasındaki yeni ay, pazartesi günü yaşayacağımız yeni ay sizin sosyal, kültürel girişimler, bir başlangıç, beklenen bir mesela terfi olabilir, atama bekleyen bir öğretmen olabilirsiniz veya buna benzer konularda bir yenilik zamanı, bir gelişme, bir dönüşüm zamanı. Burada bir başlangıç, sonun başlangıcı gibi düşünebilirsiniz. Seyahatler, işte ticari konular gündeminizde, ciddi bir mesela yakınlarınızla olan ilişkilerinizi güçlendiriyor. İnteraktif, çok sosyal bir sürece giriyorsunuz. Gerçekten çok yoğun bir burada bilgi ve iletişim, hatta kısa seyahatleri de hayatınıza getireceğini söyleyebilirim. Mars yönetiyor. Mars direkt harekette. Burada ani beklenmedik değişimler, virajlar getirebilir hayatımıza. Direkt olarak haritanız çok tabi bilmiyoruz kişisel haritanızı, ama hani genel anlamda direkt etki almıyorsunuz. Ancak ben şöyle düşünüyorum. Bu yeni ayın, Akrep yeni ayın etkilerini ayın 20'sinden sonra sonuçlanma olarak eğer bakacaksak, ya bir seyahat getirir, mesleki anlamda bir değişiklik getirebilir ve diğer yandan şöyle baktığımızda bir parayla, bir finansla ilgili konuyu da hareketlendirebilir. Bir yani borç alma verme dengesini değiştirebilir. Dediğim gibi çok hızlı süreçleri işaret eden bir yeni ay. Tabii trafiktir, araçlardır. Bunlarla ilgili konularda yine gündemimize gelebilir. Tabii bu alanlarda dikkat de edilmesi gerekiyor. Genellikle aile içerisindeki konular biraz daha haftanın böyle salı çarşamba günü gündeminize gelecektir. Mesela Perşembe, Cuma biraz ilişki, işte çocuklar, finansla ilgili konular, para piyasaları vesaire gibi konular gündemimize gelebilir. Hafta sonu ise daha çok rutin işlerinizi güçlendirecek, biraz sağlık vesaire gibi, diyetler gibi mesela ya da olabilir. Bunlar gündeminizde olabilir ama hani şahsi olarak, bireysel olarak çok hissetmeyebilirsiniz açıkçası. Yeni ayın etkilerini doğum haritanıza bağlı olarak efendim.
Teraziler ve yükselen burcu terazi olan dostlar. 13 Kasım'daki yeni ay ve 13 Kasım haftasında tüm odağınız şu anda terazi burçlarının aslında para, kazançları, erteledikleri, belki zamanında planladılar ama hayata geçiremediler gibi bir süreç yaşadılar. Çünkü onlar da finansal konularla ilgili belki engellendiler, ellerinde olmayan sebeplerle bir para akışı kısıtlandı. Kendi yetenekleriyle para kazanmak anlamında konuşuyorum bu arada bunu. Şimdi burası çok güçlü, çok hırslılar, direkt harekete geçiyorlar artık. Belki bunu mesleki anlamdaki duygusal durumlarının daha iyi çalıştığı bir süreç olarak düşünebiliriz. Burası para kazanırken çünkü yani kendi yeteneklerinden ve duygusal olarak da bir tatmin duyması gerekiyor. Doğal olarak da ben burada güçlü bir enerji aktif olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan bu sadece kendi yetenekleriyle değil, mesela eşin, ortaklaşa yapılan projelerin, onların getirebileceği bir takım kazançlar olarak düşünebilirsiniz. Diğer yandan sosyal platformlarda da yine öne çıkan bir takım durumları değerlendirebilirsiniz. Orada yeni işbirlikleri, anlaşmalar yapılabilir veya hayata kendinizi hani ortaya koyduğunuz alanda bunlar söz konusu olabilir. Ama tabii terazi burçlarının güçlü bir burada etkisi çok güçlü. Çünkü Venüs burçlarında. Dolayısıyla da Venüs'ün o güçlü etkisini alıyor sevgili teraziler. Venüs burada çok güçlü. Aslında şöyle diyebiliriz. Şu anda Venüs'ün terazi geçişi en güçlü sizlere yarıyor. Sadece kendinize değil, partner ilişkilerine yarıyor. Eğer varsa mesela ortaklı işlerine yarıyor. Kazanç harcamaları da arttırır bu arada, onu da söylemek istiyorum. Ani harcamalar çıkartabilir. Çünkü Uranüs'le karşıtlığı olan, işte Güneş'in Jüpiter'le etkisi olan, Mars'la Güneş'in kavuştuğu ciddi bir etki bu. Burada benzersiz paralar, benzersiz para çıkışları gibi durumlar da olabilir. Keyfi olabilir. Venüs orada bir estetik bir harcama söz konusu olabilir. Yani genel olarak daha çok paraya, kendine odaklanmış ve beklenen yatırımlarla ilgili de çalışabileceğini söyleyebilirim efendim. Sevgili teraziler, bu anlamda biraz dikkatli ya da kontrollü aslında diyelim. Hani olmanızı tavsiye ederim ama diğer yandan da ister istemez bir Venüs gelmiş. Bir Venüs bir güzelliğini, bir iyi huyunu, bir aradığı dengeyi, huzuru da tabii ki sizlere getirecek efendim. Evet, devam ediyoruz. Akrepler, yükselen burcu akrep olan sevgili dostlar. Şimdi akreplerin tüm enerjiniz, bakın bütün konsantrasyonunuz kendinize odaklı olduğunu düşünüyorum. Pazartesi günü, yani 13 Kasım'daki yeni ay, tabii ki 19'una kadar da çok güçlü etkileri olacak. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz birçok konuda inanılmaz hırslı ve güçlüsünüz. Aynı zamanda gökyüzü çok destekliyor. Özellikle de 13 Kasım'da doğan bir akrepseniz veya birkaç gün önce veya sonrasında ve yükseleniniz yine böyle 20 derecelerde ise çok güçlü etkiler alıyorsunuz. İnanılmaz bir değişim ve dönüşümdür bu. Mesela hangi alanlarda olur? Karar alabilirsiniz. Mesela kendinizle, hayatınızla ilgili yeni bir duruş sergileyebilirsiniz. Bir geçiş döneminde olabilirsiniz. Hayatınızda mesela mesleğini değiştirmek, kendisiyle ilgili konularda bir duruş sergilemek, bunlar her şey, taşınmak dahi, yer değişikliği olabilir. Görüntünüzle ilgili olabilir. İş hayatında önemli bir takım gelişmeler, yenilikler olabilir. Sağlıkla ilgili konuları da gündeminize taşıyabilir. Bir operasyon, bir ameliyat gibi gündemleriniz de olabilir. Dediğim gibi çok güçlü. İlişkiler adına da bence bazen böyle ani gelişmeleri de getirebiliyor açıkçası. O yüzden hani dikkatli de olmanız gerekiyor. Marsiyen günlerden geçerken akreplerin, özellikle dediğim gibi bugünlerde doğmuş özellikle akreplerin biraz da dikkatli olması çok çok önemli açıkçası.
Bunu da vurgulamam gerekiyor. Diğer yandan mesleki konular, hayatınızda duruş gösterdiğiniz her şey bir yenilik içinde olabilir. Yani iş ve mesleği de bir araya götüren bir durum bu çünkü. Belki bir ticari anlaşma yapabilirsiniz. Ailenize bağlı olan konularda bir gelişme olabilir. Bir seyahate, bir yolculuğa çıkma planları da hayatınıza getirecektir. Gerçekten çok güçlü. Aile içerisinde de ilgilendiren, yani sizin atacağınız adımlar, vereceğiniz kararlar sadece sizi değil, hayatınızda bulunan sevdiklerinizi de önemli ölçüde etkileyecek, hayatınızı şekillendirecek efendim. Sevgili akrepler, dikkatli olun. Çok öfke, asabi durumlar, çabuk sinirlenme gibi durumlar da olabilir. Sakin olmanızda fayda var. Özellikle 13 Kasım ve sonrasındaki bir hafta sonu dahil bu arada. Biraz daha bu alanda dikkat edin. Tabii doğum haritanız nasıl etki alıyor bilmiyoruz. Bunlar genel etkiler, belki de hiç etki almayabilirsiniz açıkçası. İşte böyle mutlu bir hafta diliyorum sizlere de. Yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar, 13 Kasım haftasında pazartesi günü bir yeni ay doğuyor ve 19 Kasım'a kadar hafta boyunca çok etkili. Sizin biraz duygusal yönden duygularınızı açığa çıkaracak, içinde gömülü kalmış duyguları ortaya çıkaracak. Biraz daha agresif, öfkeli, hırslı daha doğrusu diyebileceğim bir süreç olacak. Arka plandaki konular biraz daha çalışır burada. Duygular üzerinde çok derin etkileri vardır. Bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. İçinize yönelebilirsiniz. İçinizi sakinleştirmek, içinizi soğutmak, farklı gözle başka açılardan olaylara bakmak gibi etkileri var. Tabii ki burada ani iş değişiklikleri, ani böyle biraz sağlığa dayalı konular gündeminize gelebilir. Bir takım seyahatler, eğitimle ilgili konuları hayatınıza taşıyabileceğini söyleyebilirim. Biraz ilişkileri de sanki gündemimize katacak. Çocukları, ilişkileri, aşk hayatını, oralarda merak edilen konuları. Böyle araştırmacı bir ruha bürünüyorsunuz yaylar. Merkür çünkü burcunuzda artık. Ve Merkür İkizler Burcu'nda, Yay Burcu'nda çok vizyoner çalışır. Çok geniş, çok büyük pencereden olaylara ve konulara baktırır. Bence bu yeni ay, bu haftaya yayılan etkilerini özellikle Salı ve Çarşamba günü sizin bakış açınızı değiştirecek yönde çalıştırabilir. Bazı kararlar aldırabilir. Hani Yay burcunda bir Merkür kendinizi adadığınız konulardan yön değiştirmenize neden olabilir açıkçası. Burada tabii doğum haritanız etki alıyorsa, Akrep burcunda gezegenleriniz çokçaysa veya 20 derecelere böyle yakın, önce veya sonrasında ise etki alabilir. Eğer değilse almayabilirsiniz. Ve arınmak, dua, meditasyon, inançlarla ilgili konular, duygusal bir temizlik, bırakmak, vazgeçmek, arınmak için harika bir süreç. Hatta bunun için Cuma günü harika bir gün, kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ederim. Yayının başında günlere göre değerlendirmeleri vermiştim sevgili yaylar. Evet efendim. Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olan dostlar. 13-19 Kasım haftasındaki Akrep burcundaki yeni ay hemen pazartesi günü sizi destekleyen bir pozisyonda olduğunu söyleyebilirim. Güçlü bir değişim, dönüşüm, köklü bir rezerv, yani derinde kalan her şeyi açığa çıkartan bir yeni ay etkileri hafta boyunca çok güçlü olarak sürecek. Sosyal çevreniz, sosyal platformlardaki kimliğiniz, oradaki duruşunuz veya arkadaş çevreniz diyebiliriz. Buralar çok güçlü. Ama diğer yandan etki alan alanlarınızda mesela ailenizin, aile içindeki bireylerin de sosyal yaşantısı veya duruşları söz konusu olabilir. Ve bu işin para kısmına, paylaşılan kaynaklarına da baktığımızda yine böyle bir süreci de hayata geçirecek efendim.
Özellikle ilişkilerinizde iyi etki alıyorsunuz bu arada. Ortaklık, iş ilişkileri, evlilikler gibi alandan olumlu etkiler alıyorsunuz. İyi anlaşmalar yapılabilir. Önemli sorumluluklar gelebilir yaşamınıza. Yani çok direkt birebir etki almıyorsunuz ama bir takım paylaşımcı bir süreç, çok sosyal, aktif olduğunuz bir süreç olacak. Ve bu haftanın, yani 13-19 Kasım haftasının sizin için en önemli 2 günü var. O da Perşembe ve Cuma. Bilhassa Cuma günü. Çünkü Ay da Oğlak Burcu'nda olacak. Yani sizin burcunuzda olacak. Bu bahsetmiş olduğum konular ile ilgili. Tabii doğum haritanızı bilmiyoruz. Belki de farklı alanda da olabilir. İlişkileriniz, mesela ortak projeleriniz, anne, ebeveynler veya ebeveynlerinizin sizin hayatınızdaki etkisi diyelim. Belki işte çocuklarınız, belki aileniz. Bu alanlarda bir takım gündemleriniz olacak. Ama Cuma günü bir şeyleri kontrol edebilmek, çözebilmek, daha duygusal yaklaşabilmek, empati kurabilmek adına harika bir gün. Yani Cuma günü gerçekten şu içinden geçtiğimiz bu zorlayıcı günlerin, bu dönüşümün sancılı olduğu günlerin en iyi bizi rahatlatacak formüller bulmamıza yardım edecek günü. O yüzden o günü değerlendirin. Genel olarak çok da sizi birebir etkileyecek bir yeni ay olmayabilir. Ama dediğim gibi aileyi, aile içindeki kişilerin hayatlarına dokunan bir takım konular olabilir sevgili oğlaklar. Kova ve yükselen burcu kova olan dostlar. Evet, 13-19 Kasım haftasında önemli bir yeni ay ve kovaları direkt ilgilendiriyor. Pazartesi 13 Kasım günü yaşayacağımız yeni ay kariyer. Hayatınızın her alanını ilgilendiren, aslında kariyer demeyelim, önemli bir yerde. Çalışanlar için kesinlikle bir yeni duruş, yeni bir geçiş. Orada bir pozisyon değişikliği, yeni bir işe atama, işte belki bulunduğunuz alanda memnuniyetsizlikleriniz var. Bunları dile getirme gibi durumlar. Ama genel olarak Marsiyen bir yeni ay olacağı için hafta boyunca hayatınızın her alanında bir takım gerilimler de getirebilir bu arada. Ama bu gerilimleri yönetmek çok 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 önemli. Efendim bu nereden gelir mesela? Hemen şöyle baktığımızda seyahatleriniz, iş girişimleriniz olabilir, eğitimle ilgili konularınızı birinci gündeminize taşıyan bir durum olacağını söyleyebilirim. Çünkü hani Uranüs'ün, Jüpiter'in açıkçası burada etkileri var. Ani bir değişim gündeme gelme olasılığı olabilir. Efendim biraz daha sosyal baktığımızda toplumsal konulara, ortaklı ilişkilerinize, iş ilişkilerinize vesaire, belki evlilik gibi konulara da yine atıfta bulunan, önemli şekilde gündemimize taşıyacak bir iş projesi, bir yenilik olabilir. Ama diğer yandan burada öfkemizi kontrol altında tutmamız çok önemli. Agresif, yani dediğim gibi biraz zorlayıcı. Yani Mars orada olduğu zaman genellikle bir savaştır. Yani savaş derken bir mücadele, bir zorluk. Bir zorlukla kavga etmek gibi düşünebilirsiniz. Evet, Venüs sizin için güzel bir alanda. Çünkü hava elementinde sizi destekliyor. Terazi burcunda hafta boyunca da desteklemeye devam edecek. Biraz daha ayın sonlarına doğru daha keyifli etkilerini size getireceğini söyleyebilirim. Çünkü ay sonu sizin için daha rahat bir süreç olacak. Doğum haritanızın etkilerini bilmiyoruz. Sadece genel konuşuyoruz şu anda. Çok sosyal olacağınız, önemli mesela kişilerle bir arada yeni tanışmalar, efendim aşk, mesela bir aşk bekleyen, işte aşk hayatı ile ilgili bir takım konuları merak eden bir kovaysanız ay sonu çok çok daha güçlü olacağınız. Ay sonu derken bu hafta değil, gelecek haftadan bahsediyorum. Hani ayın 20'lerinde falan daha güçlü ve daha güzel etkiler alacaksınız. Yani mesleki anlamda hayatınızın her alanını etkileyen gelişmeler olabilir, değişimler olabilir. 20 derecelerde bir MC noktanız varsa mutlaka haritanıza bakmanızı tavsiye edebilirim. Nasıl etkiler aldığınızı görmeniz açısından efendim. Evet, önemli. Kovalar için, akrepler için, boğalar ve aslanlar için çok önemli tabii ki.
Kovalar için de önemli bir yol açılıyor gibi duruyor açıkçası. Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar. Evet, 13 Kasım'daki Akrep Burcu'ndaki yeni ay su elementinde ve sizi destekleyen bir alanda. Balıklar için güzel bir yeni ay açıkçası. Gidemedikleri, ertelemek zorunda oldukları tüm hedefleriniz. Bu yolculuk olarak kısıtlamayalım bunu. Bu bir eğitim olabilir, bu bir seyahat olabilir, bu bir uzun bir yere mesela göç olabilir. Hani şehir veya belki oturduğunuz yeri değiştirmek istiyorsunuz. Ya da bir akademik kariyer olabilir. Bir hukuki süreç olabilir. Buralarda aslında bir değişim ve dönüşüm olarak düşünebilirsiniz. Bu sadece mesela sizin idealleriniz, hayalleriniz değil. Bu çocuklarınız varsa onları bağlayan durumlar, kazançlarınız, geçiminiz, kendi yeteneklerinizle mesela kazanacağınız para, finansal durumlar yani buraları da etkileyecek bir yeni ay. Vizyon katacaktır, bakış açınızı değiştirecektir. Yani gerçekten en olumlu etkiyi alıyorsunuz sevgili balıklar. Ve mesela iş hayatına girme, yeni bir iş projesi geliştirme, belki gireceğiniz bir sınavdan, hazırlanmış olduğunuz bir sınavdan iyi bir sonuç alacağınızı gösterebilir açıkçası. Dolayısıyla ben tüm hani balıkların özellikle hani Satürn de burcunuzda olduğu için hayatta bazı sorumluluklar almak, bu sorumluluk demek aslında zor veya işte kötü anlamda değil, bir statü. Bunlar tabii kişinin doğum tarihi, yılı, ondan sonra yaşıyla da çok alakalı bu arada. Sorumlu kalır kişi, bir statüye yükselebilir, bir işe girebilir, bir evlilik, bir ortaklık gibi bir proje geliştirebilir. Bu Satürn bunun kalıcılığını gösterir. Uzun vadeye yayılacağını gösterir. Yani balıklar için bence çok güzel bir süreç. Zaten hani bu hafta 13-19 Kasım haftasında bunu çok güçlü yaşarsınız. Ancak dikkat etmeniz gereken tabii ki konu şudur: yakın çevrenizde olan ilişkileriniz. Bunlar kardeşleriniz de olabilir. Eğitim, öğrenim, seyahatler, uzun yolculuklar, buralara dikkat etmek gerekebilir açıkçası. Kendinizi ortaya koymak istediğiniz her alanda dikkatli olmanız gerekiyor. Hani özgüven tamam ama burada aşırılıklara kaçmamak, bir takım ikinci, üçüncü kişilerden fikir almak çok çok önemli olabilir. Çünkü baktığımızda evet iş falan ama sağlığı da biraz böyle sanki ilgilendirebilecek sonuçları olabilir gibi duruyor. Açıkçası sinir sistemiyle ilgili konuşuyorum. Dikkat etmekte fayda var tabii ki. Ani öfkelerden uzak durmamız gerekiyor. Özellikle hafta boyunca. Ama bu haftanın hani sizin için en önemli zaman dilimi ne zaman derseniz pazartesi ve salı ve çarşamba. Çünkü önemli bir takım gündemleriniz olacak. İşle, bir takım kararlarla ilgili, iş yerinde bir takım yenilikler, geçişler, değişimler veya bir yoğunluk olabilir, bir anlaşma olabilir. Yani bu 2 gün bu anlamda çok önemli olacak sizin için. Haftanın en rahat ilerleyebileceğimiz günü ise unutmayın ki Cuma aslında. Önemli, ciddi konuları konuşup kararlar alabiliriz efendim. Evet, mutlu bir hafta diliyorum sevgili balıklar sizlere de. Evet sevgili dostlar, bu haftaki burç yorumlarımız şimdilik bu kadar. Şu ana kadar tüm burçlarını izleyen, yükselen burcunuzdan başlayın lütfen. Öncelikle onu izleyin. Sonra güneş burcunuzu, sonra ay burcunuzu izleyebilirsiniz. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Doğum haritanızda mesela bir gezegenin, yani bir burçta mesela birden fazla gezegeniniz varsa, işte atıyorum mesela 4-5 tane olabilir bir stelyum. Aynı burçta birçok gezegen. Bunu da izleyin, bunu da takip edin lütfen. Çünkü doğum haritalarımızda blok blok hale gelmiş gezegen yerleşimleri hayatımıza çok önemli etkileri olabilir. O yüzden bunu da söylemek istedim. Efendim 13-19 Kasım haftası dikkat edilmesi gereken
Ani, patlayıcı, zorlayıcı bir hafta, agresif bir hafta. Doğa koşullarını kesinlikle dikkate alın. Çok çok dikkatli olun lütfen. Ve biliyorsunuz artık yılın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Yeni yıl, işte yıllık danışmanlıklar için lütfen, çok uzun termin vermek zorunda kalıyorum sonra. Şimdi şuradaki WhatsApp numaramı görüyorsunuz. Oraya mesaj atarak, yani yıllık danışmanlık alan veya işte normal danışmanlık alan arkadaşlar, öncelikle tabii dinleyicilerim, izleyicilerim için bunu söylüyorum. Çok uzun terminler istemiyorsanız lütfen acele edin diye söylemek istiyorum. Sadece hatırlatma, inanın başka bir asla derdim yok. Çünkü uzun bir süre danışmanlık almadım. Çünkü çok yorucu bir tempodan çıktım. Biliyorsunuz, bir kampanya yapmıştık. O kampanya da beni bayağı bir yordu. O yüzden şimdi Aralık ayı için alacaksınız. Eğer danışmanlık başvurusunda bulunursanız. Aralık 20'sinden sonrası için. Yine de aslında çok da yakın bir tarih değil. Bilginiz olsun efendim. İşte böyle sevgili dostlar. Umarım her şey iyi olsun diyelim. Gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere diyorum. İzleyen, takip eden, beğenen, yorum yapan, beni yalnız bırakmayan herkese, tüm dostlarıma, şu an beni izleyen herkese kucak dolusu sevgiler efendim. Çok teşekkür ediyorum. Umarım verimli olabilmişimdir. Şimdilik hoşça kalın.